İsrail'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararının ardından gözler yeniden Erivan'a çevrildi. Herkes Paşinyan'ın bu kararı memnuniyetle karşılamasını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı. Paşinyan bu konunun siyasi bir silah haline getirilmesine dahil olmayacaklarını söyledi. Çünkü bunun Ermenistan'ın çıkarına olmadığını ifade etti. Öte yandan yıllardır Ermenistan'da bir siyasetçiye söylenebilecek en ağır hakaretlerden birisi Türk olmaktı. Ama bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan milyonların önünde öyle bir cümle kurdu ki sadece Ermenistan'da değil tüm Kafkasya'da dengeleri değiştirdi. Muhalefet bana Türksün diyor ama Türk demek hakaret değildir. Bundan incinmiyorum. İşte bu sözler Ermenistan tarihinde belki de ilk kez bir başbakan tarafından bu kadar açık bir şekilde dile getirildi. Peki yıllardır Türkiye'ye karşı en sert söylemlerin kullanıldığı Ermenistan'da şimdi ne değişti? Videoyu beğendiysen analizime başlıyorum. Ermenistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren ülkenin dış politikası büyük ölçüde tek bir konu etrafında şekillendi. Türkiye ve 1915 olayları. Yıllar boyunca Erivan yönetimleri dünyanın farklı ülkelerinin 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıması için yoğun diplomasi yürüttü. Bu mesele sadece dış politika değil, aynı zamanda Ermeni kimliğinin de temel unsurlarından biri haline geldi. Okullarda okutulan ders kitaplarından devlet törenlerine, yurt dışındaki diaspora faaliyetlerinden seçim kampanyalarına kadar bu konu sürekli gündemde tutuldu. Hatta birçok siyasi analiste göre Ermenistan'da iktidara gelen hükümetler zaman zaman ekonomik sorunları, yolsuzlukları ve iç siyasetteki krizleri bile bu mesele üzerinden gölgede bırakmaya çalıştı. İşte tam da bu nedenle Nikol Paşinyan'ın son yıllarda kullandığı ifadeler Ermenistan'da adeta deprem etkisi oluşturuyor. Çünkü Paşinyan yıllardır sorgulanması bile mümkün görülmeyen bazı tabulara dokunmaya başladı. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri ise kendisine yöneltilen Türk suçlamalarına verdiği cevaptı. Muhalefet, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini normalleştirmek istediği için Paşinyan'ı sık sık Türk olmakla suçluyordu. Ermenistan siyasetinde bu ifade yıllardır bir hakaret ve ihanet suçlaması olarak kullanılıyordu. Fakat Paşinyan beklenmedik bir cevap verdi. Türk demek hakaret değildir. Bana Türk diyorlar ama bundan incinmiyorum. Belki de bu cümle dışarıdan bakıldığında çok sıradan gelebilir. Ancak Ermenistan'ın siyasi atmosferi düşünüldüğünde bu sözler oldukça sıra dışıydı. Çünkü ilk kez bir Ermeni başbakanı Türk kelimesinin hakaret olarak kullanılmasını açıkça reddediyordu. Bu açıklama kısa sürede hem Ermenistan'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Fakat asıl dikkat çeken gelişme bunun ardından yaşandı. 2026 yılında İsrail hükümeti uzun yıllardır kaçındığı bir adımı atarak 1915 olaylarını resmen soykırım olarak tanıma kararı aldı. Bu karar uluslararası kamuoyunda büyük ses getirdi. Doğal olarak gözler yeniden Erivan'a çevrildi. Çünkü geçmişte Ermeni yönetimleri dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen bu tür kararları büyük bir diplomatik zafer olarak duyuruyordu. Herkes Paşinyan'ın da benzer bir açıklama yapmasını bekliyordu. Ancak bu kez beklenen olmadı. Paşinyan bu karar üzerinden siyasi bir kampanya yürütmeyeceklerini söyledi. Üstelik kullandığı ifade daha da dikkat çekiciydi. Bu konunun siyasi bir silah haline getirilmesine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Bu sözler aslında çok önemli bir mesaj içeriyordu. Paşinyan, İsrail'in kararını tartışmaktan çok Ermenistan'ın artık bu meseleyi dış politikasının merkezine koymak istemediğini ima ediyordu. Peki ama neden? Bunun cevabı bizi doğrudan Karabağ Savaşı'na götürüyor. Çünkü o savaş sadece haritayı değiştirmedi, Ermenistan'ın onlarca yıldır sürdürdüğü dış politika anlayışını da temelden sarstı. Çünkü 2020 yılına kadar Ermenistan'da hakim olan düşünce oldukça netti. Rusya güçlü olduğu sürece Ermenistan'da güvendeydi. Üstelik sözde Dağlık Karabağ'ın büyük bölümü yaklaşık 30 yıl boyunca Ermeni güçlerin kontrolündeydi. Bu nedenle birçok kişi mevcut düzenin uzun yıllar devam edeceğine inanıyordu. Ancak 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı bütün dengeleri alt üst etti. Sadece 44 gün süren savaşın sonunda Azerbaycan yıllardır işgal altında bulunan geniş toprakları geri aldı. Daha da önemlisi Ermenistan'ın yıllardır güvendiği Rusya beklenen desteği vermedi. Moskova ateşkesi sağladı ancak savaşın gidişatını değiştirecek doğrudan bir müdahalede bulunmadı. Bu durum Ermenistan'da çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü yıllardır Rusya bizi her koşulda korur düşüncesi bir anda çökmüştü. Asıl kırılma ise 2023 yılında yaşandı.
Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusunun büyük bölümü ayrıldı ve yaklaşık 30 yıllık fiili yönetim tamamen sona erdi. Böylece Karabağ meselesi sahadaki gerçeklik açısından tamamen farklı bir noktaya geldi. İşte tam da bu dönemde Paşinyan çok kritik bir karar verdi. Ermenistan'ın geleceğini geçmişin çatışmaları üzerinden değil, yeni bir bölgesel düzen üzerine kurmaya çalıştığını açıkladı. Bu elbette kolay değildi. Çünkü ülke içinde çok güçlü bir muhalefet vardı. Eski yöneticiler, Karabağ kökenli siyasetçiler, milliyetçi partiler ve dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca kişilik Ermeni diasporası. Bu grupların önemli bir kısmı Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme politikasını sert biçimde eleştirmeye başladı. Aslında bu anlayış Ermenistan'ın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair iki farklı anlayışın çatışmasıydı. Bir tarafta geçmişte yaşananları merkeze koyarak siyaset yapılmasını savunanlar vardı. Diğer taraftaysa Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirerek ülkenin ekonomik ve siyasi olarak nefes alabileceğini düşünen Paşinyan bulunuyordu. Her şeyden önce Ermenistan denize kıyısı olmayan ve doğrudan Türklerle çevrili bir ülke. Doğuda Azerbaycan, batıdaysa Türkiye var. Güneydeki İran sınırında da çok ciddi bir Türk nüfusu bulunuyor. Yani Ermenistan'ın dört tarafının üçü Türklerle çevrilmiş durumda. Ayrıca buna rağmen sınırlar yıllarca kapalı ve ticaret yollarında büyük dezavantaj yaşanıyor. Zira bugün Ermenistan'ın dış ticaretinin önemli bir bölümü Gürcistan ve İran üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu ise hem maliyetleri arttırıyor hem de ülkeyi sınırlı güzergahlara bağımlı hale getiriyor. İşte bu yüzden Paşinyan son yıllarda yönünü değiştirdi. Çünkü onun hesaplamalarına göre Türkiye ile sınırların açılması, Azerbaycan'la kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması ve Güney Kafkasya'daki ulaşım hatlarının yeniden faaliyete geçmesi sadece siyasi değil, ekonomik olarak da Ermenistan'ın kaderini değiştirebilir. Ancak bu planın önünde hala aşılması gereken birçok engel bulunuyor ve bunların başında yıllardır tartışılan tek bir konu geliyor: Zengezur Koridoru. Açıkçası Ermenistan tarafı uzun zaman sonra bu koridoru açma yönünde önemli adımlar attı. Rusya'nın bölgede güç kaybetmesinin ardından Trump devreye girerek bu rotaya adını verdi ve 99 yıllığına koridorun işletmesini ABD aldı. Fakat tam da bu noktada Azerbaycan-İsrail ilişkilerine de değinmek gerekiyor. Bir önceki videoda İsrail neden Ermenistan değil de Azerbaycan'ı destekliyor diye video yaptım. Şansa bakın ki video yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra İsrail sözde Ermeni soykırımını kabul etti. İşte tam da bu noktada Azerbaycan'ın da önümüzdeki yıllarda fikir değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Azerbaycan'ın en büyük müttefiklerinden birisi olan İsrail'in böyle bir şey yapması belki de zaman içerisinde Azerbaycan'ın da fikirlerini değiştirecektir. Bugün gelinen noktada artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Ermenistan'da değişen yalnızca bir başbakan değil. Değişmeye başlayan şey onlarca yıldır ülkenin üzerine kurulduğu siyasi anlayış. Bir zamanlar Türkiye ile ilişki kurmak bile çok büyük tepki çekerken bugün Ermenistan Başbakanı Türk demek hakaret değildir diyebiliyor. Bir zamanlar dünyanın 1915 olaylarını tanıması Ermenistan dış politikasının en önemli hedeflerinden biri olarak görülürken bugün aynı başbakan bu konunun siyasi bir silah haline getirilmesine dahil olmayacaklarını söylüyor. Elbette bu Ermenistan'ın tarihi anlayışını tamamen değiştirdiği anlamına gelmiyor. Ama çok büyük adımlar olduğunu da söyleyebilirim. Peki bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olabilir, hype atabilir ve katıl üyesi olarak bana maddi destekte bulunabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.